ProDersler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Vegas Pro 15 programında varsayılan ekran ayarlarına nasıl dönüyoruz onu beraberce göreceğiz. Yine bu konuda bazı kardeşlerimiz sıkıntı yaşadı. Onların da talebi üzerine bu anlatıma gerek duyduk. Şimdi başlıyoruz. Programı açtıktan sonra arkadaşlar diyelim ki üzerinde çalışmalar yaptığımız bir proje var. Fakat elimizdeydi. Bizden başka birileri geldi. Ayarlarla oynadı. Örneğin şöyle sildi şuraları. Kapattı. Hani bize de gıcık birisi diyelim. Yani hani bahane bulacağız ya. Buralarda kapattı böyle. Geldik. Hiçbir şey gözükmüyor. Telaşa kapılmaya gerek yok. Ne yapacağız arkadaşlar? Bakın çok kolay. View menüsü altından Windows Layout'a geldikten sonra Default Layout. Yani varsayılan düzen. Arkadaşlar buna tıkladığımız zaman ekranımız gördüğünüz gibi olduğu gibi geldi. Peki burada başka neler yapabiliriz? Örneğin ben kendime özel bir ekran oluşturmak istiyorum. Bunu nasıl yaparım? Mesela Media Generator ben istemiyorum. Explorer da istemiyorum. Şu üçü bana yetiyor. Zaten videolarımda kullandıklarım bunlar. Bunun da video efektini şöyle faremin sol tuşuyla şöyle yanaştırıyorum. Üçünün sıralamasını bu şekilde yapıyorum. Kaydırdım yani. Şimdi şurada bir ön izleme ekranım var. Bir de kesme ekranım var. Bunun ikisi iç içe. Ben böyle her seferinde böyle oynamak istemiyorum. Bunun da video ön izleme ekranını şöyle taşımak istiyorum. Burada dursun. Şöyle biraz da büyütüyorum. Evet. Şurayı biraz küçültürsek veya kaydırırsak şu ekranı da engellememiş oluruz. Yine şuradan da şunu biraz kaydıralım. Kesme ekranı çok önemli değil. Evet, şimdi böyle bir ekran oluşturdum. Yine burada ses durumu burada. Bunu buraya alabilirim. Fark etmiyor. Tamamen size kalmış. Daha sonra ne yapıyorum? Yine View menüsü altından arkadaşlar geliyorum. Windows Layout kısmına geliyorum. Burada Save Layout As. Ne diyorum? Düzenimi farklı kaydet. Evet. Onu dedikten sonra karşıma bu ekran geliyor. Diyor ki ismi ne olsun diyor. Kolay bilebileceğim bir isim koyacağım. Ne diyeceğim? Benim ekranım. Evet. Diyor ki ben bunu şurada gördüğün klasörün içerisine atacağım diyor. İstersek şuradan değiştirebiliyoruz. Şimdi diyor ki burada da bunu diyor sen hangi kısa yola atamayı düşünüyorsun diyor. Mesela 0 var burada. 9'a kadar var. Hangisini atamayı düşünüyorsun diyor. 0 en üstte olduğu için ben 0'da olsun diyorum. Okey diyorum. Şu anda bu benim ekranım olarak kaydedildi arkadaşlar. Peki. Kapatalım. Kapatıyorum. Buraları yine kapatıyorum. Şu anda yine benim ekranım bozuldu. Ben bunu nasıl getireceğim? View menüsü altından arkadaşlar Windows Layout ve şurada gördüğünüz gibi benim ekranım var. Bakın şu anda yanında küçük bir daire var seçili. Peki ben bunu başka nasıl getiririm? Arkadaşlar klavyemizdeki o uzun boşluk tuşunun hemen solundaki alt tuşuna bastıktan sonra domatesin D'si olan tuşa basıyoruz. Biraz ara verip bir daha basıyoruz. Pardon, sıfıra basıyoruz bunu getirmek için. Varsayılan ayarlar içinde 2 kere domates diyoruz. Yani DD diyoruz. Tabi biraz ara veriyoruz sadece. Daha sonra diyelim ki benim ekranıma ben geldim. Buraya faremin sol tuşuyla tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi benim kendim için ayarlamış olduğum ekran geldi. Şimdi peki başka ne yapabiliyorum? Ben burada View sekmesi altından yine menüsü altından Windows Layout'a geldiğim zaman Organize Layout diyor. Yani düzenimi organize et diyor. Peki bu ne anlama geliyor? Örneğin benim şurada 0 benim ekranımdı değil mi? Ben bunu şöyle gidiyorum bak. 1 benim ekranım oldu. Böyle. En sonunda 9 benim ekranım oldu şu anda. Buradan Delete Layout yani bu düzenimizi tekrardan silebiliyoruz. Buradan temizledikten sonra buradan silmemiz lazım. Yine arkadaşlar buraya kaydediyor gördüğünüz gibi. Şurada da Explorer Containing Folder dediğimiz zaman buraya benim ekranım olarak kaydettiğini görüyorsunuz. Layout dosyası olarak kaydetmiş. Bu şekilde giden ekranlarımızı tekrardan bu şekilde getirebiliriz. Kendimiz ekranımızı özelleştirebiliriz. Gerçekten çok güzel bir uygulama. Sizlere de faydası olmasını umut ediyorum. Sizler de her zaman olduğu gibi bu kardeşinize olan desteğinize esirgemez. Abone olup beğeni butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Hepinize iyi günler.